26'sında arkadaşlar satış yapıyorlar. Burada bakın Becker Gregory denen bir adam var. Bu adam kim biliyor musunuz? Bankanın CEO'su. Yani bankanın CEO'su 2 hafta önce zaten hisseleri elinden çıkarıyor belli bazı hisseleri. İnanılacak gibi değil. Tam olarak size verileri vermek isterim. Not almak isteyenler not alabilirler bu dediğim rakamları. Arkadaşlar Gregory Becker şirketin CEO'su %11'ini satıyor elindeki hisselerin. 27 Şubat tarihinde satıyor. Michael Zucker %19'unu satıyor. O da 5 Şubat'ta satıyor. Daniel Beck, bu da şirketin CFO'su, %32'sini satıyor 27 Şubat. Bir de Michael Druper, bu da %25'ini satıyor 1 Şubat'ta. Yani aslında 1,5 ay önce satışlar başlıyor. Yani olayın geldiği belli. Olayın geldiği belli. Şimdi buradan bir kripto ürünü olan USDC'ye de geleceğim. Kripto ile ilgili şu anda beni dinleyenler için orada da bazı söyleyeceğim şeyler var. Şimdi sadece bu da değil. Şirketin bazı üst düzey yöneticilerinde daha önce batan Lehman Brothers'dan gelen insanlar da var. Şimdi yalnız tabii dediğim gibi 2 tane kamp var burada. Bir kamplardan biri diyor ki ya kardeşim bu bankanın elinde 175 milyar dolarlık mevduat var. Bu mevduatın 250 bin dolar bir azında olanları ödesinler. Geri kalanlar %100 ödenmesin. Banka battıktan sonra bankanın varlıkları, binaları, şu bu her şey satılsın. Oradan gelecek olan nakit ne kadarına yetiyorsa o kadarı ödensin geri kalanı. Bu birinci kamp. Çünkü birinci kamp diyor ki milletin suçu. Yatırmasalardı buraya. Buraya mevduatlarını koymasalardı diyorlar. Bir başka grupta diyor ki dediğim gibi kardeşim dalga mı geçiyorsunuz diyorlar. İnsanlar nereden bilsin bu şirketin içinde bulunduğu bu yatırım şeylerini? Her insan o kadar sofistike değil ki. Bakın arkadaşlar ben finans profesörüyüm. Bu banka batmadan önce merak edip de bu bankanın bilmem neyine bakmadım tabii ki de. 4.000 tane banka var. 4.000 tane bankayı mı analiz edeceğim ben örnek olarak? Bir finans profesörü olarak ben buna bakmadıktan sonra normal bir insan buna nasıl baksın? Yani o saçma sapan bir argüman. Hatta ve hatta şimdi sizlere 10. olarak bir tane Twitter linki vereceğim. Bir tane Twitter linki diyorum. Bir tane web sitesi vereceğim arkadaşlar. Allah rızası için sırf bu yayına giriyorum diye şu linke gittim. 193 sayfalık bu linki taradım bir takım rakamları alabilmek için. Bu bildiğiniz bu banka tarafından açıklanan finansal doküman. 193 sayfa. Yahu kardeşim ben bunu olaydan önce okumuyorum. Yani bir avukat, geçtim eğitimsiz insanları. Bir avukat, bir doktor, burada parası olan. Ne diye açıp da bunu okusun? Şirket sahipleri bile bunu okumuyor. Dolayısıyla bu bankaya mevduatını yatıranlar riski analiz etselerdi de bankaya yatırmasalardı. Argümanı çok komik. Burada görev devletlere ve hükümetlere düşüyor. Hükümetler gidecek bankaları denetleyecekler. Şimdi sıra geldi bir Türkiye övgüsüne. Ben hani gerektiği zaman Türkiye'yi biliyorsunuz eleştiriyorum ülkemi. Sevdiğim için eleştiriyorum daha iyi olsun diye tabii ki. Ama Türkiye'deki bankacılık mesela arkadaşlar bu bizim 2001'de biz batınca aklımız başımıza geldi. Ne yaptık? Bankacılık denetleme kurumlarını oluşturduk. Ne yaptık? Bankaların bilançosunu güçlendirdik ve bankaları denetliyoruz sürekli olarak da. O yüzden mesela Türkiye'de 20 yıldır böyle bir olay olmadı. Ama Amerika'da bu denetleme bazı alanlarda daha iyiyken bazı alanlarda çok daha kötü. Yani dolayısıyla bunu da burada görüyoruz zaten. Yani kimse bu 193 sayfalık şeyi okuyacak hali yok. Dolayısıyla ben bu argümana arkadaşlarım katılmıyorum. Onu net bir şekilde size söyleyeyim. Şimdi gelelim şu kripto olayına. Orada ne oldu onu hemen size anlatayım. Bu arada ben kriptoda derken Serkancığım 75 bin kişi oldu. Demek ki girebilenler hala girebiliyor diye görüyorum. Giremiyorum diye mesaj hala geliyor. Ama girebilen de giriyor. Yani ben yanlış görmüyorsam rakamı 75 bin. 75 bin olduk hocam. Gerçekten yani bir 4-5 deneme sonra arkadaşlar VPN'le girenler de bir 4-5 deneme sonrasında girebiliyorlar. Bazı arkadaşlar da Wi-Fi'yi kapatıp hücresel medyayla bağlandığında direkt bağlandıklarını söylüyorlar. Yani denemeleri gerekiyor hocam. Gerçekten dinleyemeyen arkadaşlar kusura bakmasınlar. Siz zaten YouTube'da paylaşacaksınız yayını ama Evet. 75 bin kişilik, 75 binde geçtik bir sınıfa ders veriyorsunuz şu anda. Anlatıyorsunuz bunları. Çok sağ olun. Aynen öyle. Tabii söz vermiyorum YouTube'da paylaşacağıma. Onu söyleyeyim. Ama şimdi zevkli kısmı geliyor. 75 bin kişi de mükemmel bir rakam. Demek ki 2 stadyum var yani burada. Bu güzel bir şey. Teknolojinin güzel tarafı bu. İşte Twitter bir zamanlar bir startup şirketiydi. İnanabiliyor musunuz?
Bu startup şirketi bu bankada mevduatını açacaktı. Ve arkadaşlar eğer bu mevduatlar kurtarılmasaydı bugün siz Twitter'ı görmüyor olacaktınız. Örnek veriyorum mesela. Yani o yüzden çok çok önemli bir batış hikayesi bu. Tekrar şimdi konuya geri dönelim. Şimdi bu kripto ile ilgili olay. Şimdi kripto ile ilgilenenler var, ilgilenmeyenler var. Ama ilgilenmeyenlerin bile anlayacağı şekilde anlatacağım. Arkadaşlar şöyle bir durum. Şimdi biliyorsunuz bazı kripto para birimleri var. Ben bununla ilgili bazı YouTube videoları çekmiştim zamanında. Hatırlayanlar olacaktır. Bu kripto para birimlerinin yanında arkadaşlar aynı zamanda şeyler var. Stable para birimi dediğimiz böyle dolara endeksli para birimleri var. Diyeceksiniz Özgür o ne demek? Birkaç çeşit var bunlardan. Mesela USDT. Şimdi Özgür bu ne demek? Bakın USD yazıldığı zaman hemen anlıyorsunuz. Bu dolar. USD United States Dollar anlamına geliyor. USDT ise kripto dünyasında yani bu dijital ortamda bir tanesi 1 dolara eşit olan bir para birimi. Bir USDT bir şirket tarafından çıkarılmış bir para birimi. Aynı şekilde bir de USDC var. O da Circle adı verilen bir şirket tarafından çıkarılmış bir para birimi. Şimdi bir tane USDC bir tane dolara eşit. Şimdi tabii konuyla ilgilenmeyenleriniz şunu sorabilir bana. Ya Özgür hocam yani neden böyle bir şeye ihtiyaç var ki? Diyelim ki gittin Bitcoin aldın sonra satmak istedin. Satınca dolara dönersin doların kendisine. Niye gidip USD'ye dönmek yerine USDC'ye dönesin ki diyebilirsiniz. Bunun çok basit bir nedeni var arkadaşlar. Şimdi insanlar kriptoya girdi çıktı yapıyorlar. Her defasında borsaları kullanarak kriptoyu satıp dolara geçip onu bankasına gönderip sonra bir daha girmek istediği zaman parayı tekrar kripto borsasına gönderip o dolarla tekrar kripto almak çok meşakkatli bir iş. Bu iş daha kolay olsun diye ve tabii bunun bambaşka nedenleri de var. USDC denilen bir para çıkmış. Bunu da Circle şirketi çıkarıyor. Bu bir şirket. Diyor ki bu şirket, şimdi bana diyor dolarlarınızı verin diyor. İnsanlar gidiyor gerçek dolarlarını bu şirkete veriyorlar. Bunun karşılığında bu şirket bu kişilere dijital ortamda geçerli tıpkı Bitcoin gibi tıpkı Ethereum gibi dijital ortamda geçerli USDC adlı dijital para birimini veriyor. İnsanlar USDC'yi istedikleri zaman gidip diyelim ki 10 tane USDC var 10 dolara eşit bu. Gidip dolarını alabiliyorlar bu şirketten. Buraya kadar her şey okey. Yalnız ne oluyor bilin bakalım. Tabii şimdi Circle bir an için düşünün Circle şirketini. Circle şirketi arkadaşlar gidiyor insanlardan 40 milyar dolar para topluyor. Bu topladıkları 40 milyar dolar para karşılığında 40 milyar dolara denk olan 40 milyar tane USDC'yi insanlara verdiklerini düşünün. Peki sonra ne oluyor? O 40 milyar doların arkadaşlar çok büyük bir çoğunluğunu tam rakamlarını vereyim. 32,4 milyar dolarını yani %77'sini Amerika'nın kısa vadeli devlet tahvillerine yatırıyorlar. Çok güvenli. Yani o para asla batmaz. Amerika'yı uzaylıların, UFO'ların falan basması lazım o paranın batması için. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani 40 milyar doların 32 milyar doları garanti. %77 garanti. %23'ünü ise nakitte tutuyorlar. Hocam nakit garanti değil mi? İşte bu Circle şirketi o %23'ün yaklaşık 9,7 milyar doların 3,3 milyar dolarını bu batan bankada tutuyormuş. Silicon Valley Bank'te tutuyor yani. Hocam yani ne olacak? İşte o işler öyle olmuyor. Ne olduğunu size ben arkadaşlar hep beraber göstereyim. Şimdi şöyle gidelim. Size bir tane 10. Bir tweet atıyor olacağım. Zaten bu tweet her şeyi gösteriyor olacak arkadaşlarım. Bu tweet her şeyi gösteriyor olacak. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bir USDC kaç dolara eşit? Bunu gösteriyorum sizlere. Son 5 günlük falan bir şeyi. Allah aşkına bakar mısınız? Allah aşkına bakar mısınız? Şimdi bakın. Bundan 2 gün önce farkında mısınız? Düz bir çizgi var. 1 dolarda bak gördüğünüz gibi. 1 dolarda yani bir USDC 1 dolara denk. Bir USDC 1 dolara denk. Peki sonra ne oluyor? Birden bu haber çıkıyor. Silicon Valley Bankası batıyor diye. İyi de Circle şirketi de 40 milyar doların 3,3 milyar dolarını arkadaşlar bu bankada tutuyormuş. 3,3'ü 40'a bölün. Etti mi size %8? Yani ne demek bu? Paranın %8'i gittiyse eğer
bir USDC 1 dolara denk olmaz. Bir USDC yaklaşık 0.92'ye denk olur. Bakın gördüğünüz gibi 0.92'ler seviyesine kadar iniyor. Hatta 0.87'lere kadar da iniyor. Peki sonra ne oldu? Maalesef bu şirket, bence burada da çok büyük bir eleştiri hak ediyorlar. Çok daha hızlı hareket etmeleri gerekiyordu ama etmediler. Şirket çok geç açıklama yaptı. Tabii millet korktu. Dedi ki eyvah, elimdeki USDC 1 dolara eşit değil mi acaba? Çünkü bunların bankada parası kalmış. Ama sonra ne oldu? Şirket bir açıklama yaptı ve dedi ki biz dedi bankanın batacağını öngördük ve Perşembe günü 3.3 milyar doları bu bankadan çekmek üzere talimat verdik. Ama Cuma günü bu talimat yerine gelmesi gerekirken gelmedi. Yani açıklamaları bu. Şimdi diyorlar ki Amerikan devlet regülatörleri, hükümet regülatörleri, devlet regülatörü demekten hoşlanmıyorum. Çünkü hükümet başka, devlet başka tabii ki. Hükümet, Amerikan hükümetinin regülatörleri diyelim. Ne yaptı arkadaşlar? Gittiler ve yani diyor ki Circle şirketi, biz Perşembe günü emri verdik. Dolayısıyla hala geçmedi. Pazartesi günü bu parayı kurtaracağımızı düşünüyoruz. Eğer pazartesi günü bu parayı kurtarırlarsa, bakın şu anda 0.96 seviyesinde o grafikten görebileceğiniz gibi, tak diye bu 1'e çıkacaktır. Yani %4, %5'lik bir kazancı olur bunu alacak kişinin. Ama yok. Eğer bu para gerçekten battıysa, tamamıyla batsa bile 0.92, 0.90'lara kadar gitmesi gerekmektedir. Ama bu şirketin hatası şu. Neden bunu daha önce açıklamadın kardeşim? 2 gündür birçok yatırımcı eyvah, çünkü paralarını doların kendisinde değil de USDC'de tutuyorlardı. Çünkü en güvenilir şirketlerden biri olarak bilinmekteydi bu. Ve panik oldu insanlar. Bakın 0.87'den bunu satanlar oldu. Garibanlar. Yazık. Yani dolayısıyla burada bir hata. Şimdi peki bir de ne diyorlar aynı zamanda Circle firması? Diyor ki velev ki diyor para geçmedi 3.3. Velev ki bu paranın tümü battı. O zaman diyorlar biz diyorlar bu parayı diyorlar karşılayacağız. Nasıl karşılayacaklar diyeceksiniz. Vallahi ben bu Circle kadar karlı iş görmedim. Onu da söyleyeyim. Dedim ya, milletten 40 milyar dolar toplayıp 40 milyar dolara karşılığında USDC'yi verdiler. Bunun yaklaşık 32 milyar dolarını arkadaşlar Amerika'nın kısa vadeli devlet tahvillerine yatırdılar. %5 getirse bu. 32'yi arkadaşlar %5 ile çarptığınız zaman yıllık 1.6 milyar dolar kar demek. Yani bu şirket oturduğu yerden 1.6 milyar dolar kar ediyor, biliyor musunuz? Yani o yüzden toplam kaybı 3.3 bile olsa 2 yılda onu zaten tekrar geri kazanmış oluyor. Bir de bu ana kadar kazandıkları paralar var. Büyük ihtimalle o kaynakları kullanarak biz bunu tamamlayacağız dediler. Tamam, bu doğru ve güzel bir açıklama ama her zaman olduğu gibi geç. Çok daha erken yapılması gerekiyor bu açıklamaların. Şimdi size soru cevaba geçmeden önce bir iki tane daha bir şey göstereceğim. Bu SVB Bankası'nın arkadaşlar, SVB Bankası'nın hisse şeyini göstermek istiyorum sizlere. Şimdi şöyle bir 11. bir tweet'i atayım. Daha doğrusu SVB Bankası diyelim. Silicon Valley Bankası'nın arkadaşlarım, sıkı durun. Hisse fiyatı daha 2021'in sonlarında, yanlış görmüyorsunuz şu anda koyduğum şeyden, 760 dolara kadar çıkmıştı. Cuma kapanışta 100 dolarlar, hemen arkasında da 30 küsürleri kadar gördü. İnanılmaz bir durum bu. İnanılmaz bir durum. Yani hissedarlarının canı ciddi şekilde yandı. Tabii ben burada hissedarlara da kızamıyorum. Çünkü böylesine bir bankanın batacağını yani kimse o kadar kolay tahmin edemezdi. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bakın 760 dolarlardan hızlı bir şekilde inişini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada piyasanın piyasa değeri normal zamanlarda 40 küsür milyar dolardı. Şimdi ben yine böyle bir içimden bir şey geçti bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Yani şöyle kıyıda köşede belli bir paramız olsaydı eğer, böyle bir bankaya talip olmamızı isterdim ben Türkiye olarak. Yani Türkiye'den özel bir şirket olabilir vesaire olabilir. Tabii ki bazı şartlar karşılığında. Merhaba. Çünkü diyeceksiniz ki niye? Ne olacaktı yani? Arkadaşlar sadece bu bankanın müşterileri yeter. Sadece bu bankanın müşterilerinin parayı nereye kaydırdığını görmek yeter. Sadece bu bankanın müşterilerini tanımak yeter. Yani bu müthiş bir fırsat olurdu. İşte açık açık söyleyeyim. Yani böyle bir müşteri ağına sahip olmak
8.000 tane köprüye bedel diyebilirim sizlere. Sizi güldürmüş olayım böylece. Aynı zamanda. Son olarak şimdi soru cevaplara geçeceğim toparlama yapmadan önce. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. Amerika'daki bu batış hikayesi son derece önemli bir batış hikayesidir. Pazartesi günü itibariyle ve hatta bu gece Amerikalı regülatörlerin bir an önce açıklama yapmasını ben talep ediyorum. Kendileri için iyi olan budur. O da şudur. Biz buradaki mevduatların tümünü garanti kapsamına alıyoruz. Bunun için ne yapmaları lazım? Onu da söyleyeyim. Yaptığım bazı araştırmalar var sizler için. Bakın Kaliforniya Senatörü Brett Sherman, yine başka bir Kaliforniya Senatörü Eric Swalwell ve Arizona Senatörü Ruben Gallego, bunların hepsi arkadaşlar yeni bir kanun maddesi çıkarılıp bu bankadaki bütün mevduatlar garanti altındadır denmesine okeyler. Ha bu arada Amerika için bu fıstık parçası, yani o kadar para bastılar. O kadar bastıkları paranın yanında bu hiçbir şey, onu söyleyeyim. Ama Matt Gaetz gibi senatörler ise buna tamamıyla karşılar. Tabii bunun içinde politika da var. Amerika'daki cumhuriyetçiler demokratlardan, demokratlar da cumhuriyetçilerden nefret ediyorlar. Aklı selimin bulmasını istiyorum. Türkiye ile ilgili ülkemizle bunun alakası ne olabilir? İlginçtir. Türkiye ile ilgili bunun pozitif bazı yansımaları olabilir. Ama bunlar tabii geçici pozitiflikler. O da nedir? Biliyorsunuz Amerika hala daha yakın zaman önce Amerikan Merkez Bankası Başkanı, kardeşim ben faizleri daha da arttırmaya devam edeceğim söyleminde bulunmuştu. Bu bankanın batışı biraz frene basmalarına yol açabilir. Bu da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çıkarınadır. Yani bizim çıkarımıza olan bir şey. Ne kadar orada gevşek para politikası olursa bizim için o kadar iyi oluyor. Ama aman çok da sevinmeyelim, çünkü biz çok sevinince hemen boşluyoruz. Ben boşlamamızı istemiyorum. Hep böyle diken üstünde olalım ki çok çalışalım, temiz çalışalım. Yoksa rahat edince, nasıl rahat öğrenci sınavda iyi yapamaz, rahat ülke de performansta iyi yapamıyor. Onu söylemiş olayım size arkadaşlar. Şimdi birçok soru olacaktır. Ben soruları alıyor olacağım. Bu arada yanlış görmüyorsam 80 bini geçtik, 82 bin olduk. Demek ki girebilen girebiliyor, yani denedikçe girebiliyorlar herhalde. Artık giremeyenler için de özür diliyorum. Keşke elimde olsa hepinizi buradan alabilseydim arkadaşlar. Hocam istekte bulunanlardan ben birkaç kişiyi başladım kabul etmeye. Soruları oradan da alabilirsiniz. Ben de birkaç tane son dakika haberi vereceğim hocam. Bununla alakalı görüşlerinizi çok merak ediliyor. Bank of London, Silicon Valley Bank için resmi teklif vermiş. Mükemmel. Bununla alakalı ya bilginiz var mıydı? Ne olur diye bununla alakalı. Zero Hedge bunun dedikodusunu yaymıştı. Kesin değildi. Büyük ihtimalle böyle bir olay olursa pazar akşamına kadar bu işler, yani pazar akşamı derken şu anda biz pazar akşamındayız burada ama Amerika'da henüz akşam değil. Pazar akşamına kadar bu kesinleştirilecek demektir. Bize yar olmadı, onlara yar oldu demektir. Ben diyorum size, yani ben